Bir gün sizi göklere çıkaran, ertesi gün hayatından silmek isteyen birini tanıdınız mı? Eğer tanıdıysanız bu durum düşündüğünüzden çok daha fazlasını anlatıyor olabilir. Bugün size sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman yanlış anlaşılan bir konudan bahsedeceğim. Borderline kişilik bozukluğu. Çoğu zaman yanlış etiketlerle anılsa da aslında gerçeği bundan çok daha farklı. Bu videoda borderline'ın ne olduğunu, belirtilerini, yanlış bilinenlerini ve tedavi yollarını ele alacağız. İzlemeye devam edin. Çünkü duyacaklarınız sandığınızdan çok farklı olabilir. Borderline kişilik bozukluğu, duyguların, düşüncelerin ve ilişkilerin istikrarsızlığıyla tanımlanan bir bozukluktur. Psikiyatride ayrıntılı ölçütlerle tanımlanır ama basitçe söylemek gerekirse kişi çok hızlı duygu değişimleri yaşayabilir, kimliğinde belirsizlik hissedebilir ve ilişkilerinde yoğun iniş çıkışlar gösterebilir. Örneğin bir gün kendini çok değerli ve güçlü hissederken ertesi gün anlamsızlık ve boşluk duygusu baskın olabilir. Ya da partnerine büyük bir bağlılık gösterirken küçük bir tartışmada yoğun bir öfke ve kopma isteği yaşayabilir. Bu yüzden borderline yalnızca ruh hali değişimlerini değil, kişinin kimliğini, ilişkilerini ve günlük yaşamını etkileyen geniş bir tabloyu ifade eder. Ve bu tablo sadece kişinin kendisini değil, çevresindeki insanları da derinden etkiler. Borderline kişilik bozukluğunda en dikkat çeken özelliklerden biri yoğun bir terk edilme korkusudur. Kişi sevilmediğini ya da bırakılacağını hissettiğinde çok güçlü kaygılar yaşayabilir. Bu kaygı bazen partnerine ya da yakınlarına aşırı derecede bağlanmasına, bazen de öfkeyle uzaklaşmasına yol açabilir. Bunun yanında ani duygu değişimleri görülür. Çok kısa süreler içinde aşırı mutluluktan derin bir öfkeye geçiş yaşanabilir. Örneğin yalnızca bir mesajın gecikmesi bile bu duygusal iniş çıkışı tetikleyebilir. Kimlik karmaşası da sık rastlanan bir durumdur. Kişi ben kimim sorusuna net bir cevap veremez. Bazen kendini çok değerli, bazen de tamamen değersiz hissedebilir. Dürtüsellik de tabloya eşlik eder. Örneğin bir anda kontrolsüz alışveriş yapmak ya da yoğun duygularla riskli davranışlara yönelmek görülebilir. Tüm bu özellikler özellikle ilişkilerde inişli çıkışlı bir örüntü yaratır. Ve unutmamak gerekir ki bu dalgalanmalar dışarıdan anlaşılması zor görünse de kişinin kendi iç dünyasında son derece gerçek ve zorlayıcıdır. Peki borderline kişilik bozukluğu neden ortaya çıkar? Bu sorunun tek bir cevabı yok. Araştırmalar genetik yatkınlığın önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Örneğin ailede duygusal düzenleme sorunları ya da benzer psikiyatrik rahatsızlıklar varsa risk belirgin şekilde artabiliyor. Bunun yanında çevresel faktörler çok güçlü bir etkiye sahip. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmalar, duygusal ihmal ya da istismar ya da sevgi ve güvenin tutarsız verildiği bir ortam bu bozukluğun gelişiminde kritik rol oynayabiliyor. Nörobiyolojik bulgular da var. Beynin duygu düzenlemeden sorumlu bölgelerinde bazı işlev farklılıkları saptanmış durumda. Bu yüzden borderline'ı sadece karakter ya da kişilik zayıflığı gibi görmek büyük bir hata olur. Kişinin suçu değil ama doğru destekle bu tabloyla baş etmek ve döngüyü değiştirmek mümkündür. Borderline kişilik bozukluğu sadece kişinin iç dünyasında değil, günlük yaşamında da büyük etkiler yaratır. En çok da ilişkilerde kendini gösterir. Bir partnerle yaşanan küçük bir yanlış anlaşılma, örneğin mesajına geç dönülmesi bile çok büyük bir krize dönüşebilir. Kişi bir anda kaybetme korkusuyla yoğun bir şekilde sarılırken kısa süre sonra ayrılık tehdidiyle ya da öfke patlamasıyla ilişkiyi bitirme noktasına gelebilir. İş hayatında da benzer bir tablo görülür. Eleştiriye karşı aşırı hassasiyet, ani duygu dalgalanmaları ya da dürtüsel kararlar kişinin işini sürdürmesini zorlaştırabilir. Hatta ani istifa düşünceleri ya da yöneticisine sert çıkışlar görülebilir. Arkadaşlık ilişkilerinde de çok yakın, çok uzak döngüleri sıkça yaşanır. Bir gün arkadaşını hayatının merkezine koyarken ertesi gün onunla tamamen bağını koparmak isteyebilir.
Tüm bu dalgalanmalar borderline yaşayan kişiyi olduğu kadar çevresindeki insanları da etkiler. Bu yüzden hem kişi hem de yakınları için ilişkiyi sürdürmek gerçekten zorlayıcı hale gelebilir. Borderline kişilik bozukluğu hakkında toplumda pek çok yanlış inanış var. Bunlardan ilki borderline yaşayan kişilerin çevresi için sürekli bir tehdit oluşturduğu düşüncesidir. Oysa bu doğru değildir. Borderline kişinin başkalarına zarar vermek istemesinden değil, kendi duygularıyla baş etmekte zorlanmasından kaynaklanır. Bir diğer yanlış inanış, borderline kişilerin manipülatif olduğu düşüncesidir. Gerçekte bu davranışlar kötü niyetle değil, çaresizlik anında ilişkiyi kaybetmemek için geliştirilmiş tepkiler olabilir. Bir başka yanlış bilinen nokta ise borderline'ın iyileşmeyecek bir bozukluk olduğu fikridir. Oysa doğru terapi yöntemleriyle, özellikle de uzun vadeli psikoterapiyle kişiler çok önemli ilerlemeler kaydedebilir ve unutulmaması gereken bir şey daha var. Borderline yaşayan herkes aynı değildir. Bazılarında belirtiler daha yoğun olabilir. Bazılarında daha hafif seyredebilir. Bu yüzden borderline'ı anlamak için ön yargılara değil, her bireyin kendi hikayesine kulak vermek gerekir. Borderline kişilik bozukluğu tedavi edilemez sanılsa da aslında doğru yöntemlerle çok önemli ilerlemeler sağlanabilir. Psikoterapi bu noktada en etkili yöntemdir. Özellikle de diyalektik davranış terapisi yani kısaca DBT, borderline için geliştirilmiş özel bir terapi yaklaşımıdır. DBT, kişiye hem duygularını düzenlemeyi hem de ilişkilerde denge kurmayı öğretir. Örneğin öfke geldiğinde hemen patlamak yerine önce durup nefes almayı ve düşünmeyi öğretir. Yoğun duygu dalgalanmalarını fark etmeyi, bunlarla başa çıkmayı ve daha sağlıklı tepkiler vermeyi sağlar. Bazı durumlarda ilaç desteği de tedavinin bir parçası olabilir. Depresyon ya da kaygı gibi ek bozukluklar eşlik ediyorsa, ilaçlar yoğun kaygıyı azaltarak kişinin terapiye daha sağlıklı katılmasına yardımcı olur. Burada önemli olan şey şu: borderline bir kimlik değil, bir süreçtir. Doğru destekle bu süreçte değişim mümkündür. Ve bu değişim kişinin hayatında yeni bir başlangıcın kapısını aralayabilir. Eğer kendinizde ya da sevdiklerinizde bu belirtileri görüyorsanız bilin ki bu yalnızca bir damga değil, anlaşılabilir bir durumdur. Borderline kişilik bozukluğu zorlayıcı olabilir ama doğru destekle değişim mümkündür. Bu süreçte atılan her küçük adım kişinin yaşamında büyük bir fark yaratabilir. Unutmayın, bu tablo kaderiniz olmak zorunda değil. Daha fazla psikoloji içeriği için kanalıma abone olabilir, yeni videolardan haberdar olarak bu topluluğun bir parçası olabilirsiniz. Ayrıca ilgili videoları da izleyerek bu yolculuğa devam edebilirsiniz.